Alo Luigi. Söyle aslan parçası. Kanka ben bu kanala ne videosu çeksem severler? Kanka sana her şey yakışır ya. Öyle diyorsun. Aynen abi şunu diyorum. Selam reisler. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanal tarihinde bir ilke imza atacağız. O da şu. Bu videoda iki kişi konuşacak. Yani arkadaşım Luigi aka Big Smoke. ve ben Rubin aka. Bu arada yeni intromuz nasıl? Bence bok gibi. Bence sizce de bok gibi. O yüzden baştan girelim. Selam reisler. Videoma hoş geldiniz. Ve videoya başlamadan önce şu yoruma bir göz atalım. Sanırım adam haklı. Sanırım Doki Doki çekmek kötü bir fikirdi. Şaka lan. Evet, bu videoda sizlerle Fredflix'in sunduğu Five Nights at Freddy's 4 hakkında gizemlerin 3. bölümündeyiz. Bu sefer önceki bölümdekiler kısmını göstermeyeceğim. Çünkü geçen sefer yaptığım bir edit hatası yüzünden kafanız karışmıştı. Şaşırmadınız değil mi? Yine Five Nights at Freddy's. Ulan FNAF'çılar yine bana FNAF çektirdiniz. Umarım Monica sizin bilgisayar veya tabletinize musallat olur. Kişisel telefonunuza musallat olmasın. Gider şimdi kız veya erkek arkadaşınıza mesaj atar. Ortada açıklayacak bir şey kalmaz. Bu arada şaka yaptım. Videoda tek ben varım. Luigi'nin önemli işleri vardı ve gelemeyeceğini söyledi. Luigi'nin kanalı da altta. Ona bakabilirsiniz. Neyse Rubin boş yapma da videoya geç diyenler yoruma 565 yazsın. Tamam geçiyorum. Öncelikle bu videoda önceki videolarımdaki yanlış bilgileri düzelteceğim. Yanlış bilgi derken benim ufak tefek yaptığım hatalarım olmuş olabilir. Ve bunu da bana çok yakın bir arkadaşım söyledi. Kendisine teşekkürler. Yani herkes hata yapabilir sonuçta. Değil mi? Mesela birinci bölümdeki yatağın üstündeki robota Golden Freddy demişim. Ama aslında o robot Fredbear'ın 8 bit haliymiş. Ve biz 4. oyunda aslında bir kabustayız. Ve ben bunu oyun çıktıktan 3 yıl sonra keşfettim. Neyse, bunu biraz açalım. Biliyorsunuz ki oyunda küçük çocuk olarak oynuyoruz. Ve robotların hepsinin ismi Nightmare yani kabus olarak başlıyor. Yani bunun kabus olduğu bir kesin bilgi. Ama asıl soru şu. Oyundaki biz. Kimiz lan? Şimdi oyunun zaman çizelgesinden bir önceki videolarda bahsetmiştim. Sırasıyla 1-3-2-7. oyunlar. Pardon, o başka sıralamaydı. Aklım başka yerlere gitti. Sırasıyla 4-2-1-3 ve kız kardeşi yeri. Tabi bu kesin bir zaman çizelgesi değil. Sadece öyle öngörüyorum. Ve ben teori çözmem. Teoriyi yorumlarım. 4. oyuna ilk oyun dersek yani Five Nights at Freddy's'teki her şeyin başlangıcına 4. oyun dersek bizim bu oyunda gördüğümüz tüm kabuslar nasıl oluştu lan o zaman? 87 ısırığı diye bir şey varken neden bir anda 83 ısırığı diye bir şey çıktı? Ya da bu robotları neden beslemiyorlardı gidip milleti ısırıyor lan bunlar? Freddy ve tayfasını balıkla besleselerdi, Chica'yı mısırla besleselerdi, Foxy'yi ise geyikle besleselerdi bence hiçbir sıkıntı çekmeyecektik. Ve teori veya gizem olmadan insanlar pizzalarını yiyip evlerine gideceklerdi. Ama her şey bu manyağın başının altından çıkıyor. O ayrı mesele. Bu arada 83 ısırığı dediğimiz şeyin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bu resimdeki 4 kişinin bizi Fredbear'ın ağzına bombalama fırlatması. 87 ısırığı ise kimin yaptığı bilinmeyen ve ikinci oyunun zamanında gerçekleşen bir ısırma vakası. Tabi bazıları Mangle'ın yaptığını söylese de hala kesin bir bilgi görmedim. Peki bu kabus nasıl oluştu? Yani mantıken hayatımızda görmediğimiz bir şeyi rüyamızda veya kabusumuzda görmek imkansız. Oyunda yaptığımız her hareket birer kabus unsuru. Mini games'lerdeki çocuk aslında biz olduğumuza göre bu mini games'lerdeki şeyler bizim neden kabus gördüğümüzü açıklıyor aslında. Foxy maskesi takan bir şerefsiz bize sürekli bizi korkutma girişiminde bulunuyor. Ulan küçük yaşta bir çocuğa böyle şakalar yaparsan tabi altına sıçar çocuk. Ve kabusunda böyle yaratıklar görür. Şu tipe bak. Bu yaratık kim derseniz bu yaratığın adı Nightmare. Evet, sadece Nightmare. İkinci bir ismi yok. Kendisini görmekte zorlanıyoruz. Seni tasarlayan adamın kafasına bastonla vurmak lazım. Ulan robot gözükmüyor. Tamam, görünüş olarak Shadow Bonnie veya Shadow Freddy'ye benziyor olabilir. Ama bu robot biraz daha farklı. Çünkü oyun zaten karanlık. Bir de robot karanlık olunca oyunun içinde robot otomatikman kamufle oluyor. İlginç. Ve bu robot bize oyunun başından beri gözüken bir robot değil. 6. ve 7. gecelerde aktif olan bu robot görünüş olarak Fredbear'a benziyor. Jumpscare olaraksa biraz Golden Freddy'yi andırıyor. Çünkü jumpscare'ı tüm ekranı kaplıyor ve çıkardığı ses de biraz ilginç. Bu robotun içinde bizim çocuğun ruhunun olduğunu söyleyenler var. Ki bence de öyle. Çünkü 5. geceden sonraki mini games'te Peluş Fredbear bize seni tamir edebiliriz gibi şeyler söylüyordu. Bu arada o maskeyle bizi korkutan şerefsiz aslında Purple Guy'in yani William Afton'ın büyük oğlu Michael Afton'mış gençler. Bunlar babadan oğula şerefsiz zaten. Afton soyadına sahip birisini görürseniz derhal oradan kaçın çünkü sizi her an öldürebilir. Veya size şakalar yaparak kabus görmenize sebep olabilir.